Duydunuz mu bilmiyorum ama geçtiğimiz haftanın en önemli bilim haberlerinden biri James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter'in uydusu Europa'nın yüzeyinden sızdığını tespit ettiği karbondioksit gazıydı. Europa'ya dair halihazırda bildiklerimize yaşamın bel kemiği olan karbon temelli bir molekülün de devasa miktarlarda üretime eklenince bu haber uzayda yaşam ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Peki bu keşif tam olarak ne anlama geliyor? Europa'da yaşam olduğunu kesin olarak söyleyebilir miyiz? Veya Europa'da yaşam varsa tam olarak neresinde? Gelin bir bakış atalım. Bir gezegende en azından bildiğimiz anlamda yaşamın başlayabilmesi veya sürdürülebilmesi için birkaç temel şart var. Mesela yere batan sarnıcı videosunda da anlattığım sıvı suyun varlığı 4-5 farklı nedenle yaşam için çok önemli. Su harika bir çözücü olduğu için hem çok daha zengin bir kimyayı mümkün kılıyor hem de ısı emme kapasitesi gibi özellikleri sayesinde bulunduğu gök cismini yaşama genel olarak daha uygun bir çevre haline getiriyor. İkincisi, yaşamın evrimleşebilmesi için gök cismindeki çevresel şartların olabildiğince stabil olması gerekiyor. Çünkü aşırı dalgalanan sıcaklık, basınç veya radyasyon seviyeleri yaşamın tutunabilmesini çok zorlaştıran unsurlar. Mesela bizim uydumuz Ay'ın yüzeyi gündüz 130 derecelere çıkıyor, gece ise -170 derecelere iniyor ve bu değişim her 29,5 saatte bir yaşanıyor. Ama dünyada son birkaç yüzyılda bile en yüksek sıcaklık 57 derece, en düşük sıcaklıksa -60 derece olarak ölçüldü ve sıcaklık ortalaması oldukça ılıman bir şekilde 15 derece civarında. Herhangi bir noktada sıcaklık değişimi dünyada gün içinde en fazla birkaç derece düzeyinde oluyor. İşte bu stabilite yaşam için çok önemli. Üçüncüsü, yaşamı besleyecek bir enerji kaynağının olması gerekiyor. Çünkü en nihayetinde canlılık dediğimiz şey daha önceden de konuştuğumuz gibi dışarıdan aldığı enerjiyi dönüştürerek kendi vücut bütünlüğünü koruyan ve kopyalarını yaratabilen bir madde formu. Mesela dünyadaki enerji akışı güneşten gelen fotonların fotosentez yapan bitkilerce emilmesiyle başlıyor. Bitkiler güneş ışığını yiyor, otçullar bitkileri yiyor, etçiller otçulları yiyor, hepçiller her ikisini de yiyor ve bu döngü böyle devam ediyor. Tabii ki dünyadaki enerjinin tek kaynağı fotosentez değil. Mesela okyanus tabanında magmanın yüzeye ulaştığı hidrotermal bacaların etrafında yaşayan bazı bakteriler kemosentez dediğimiz bir yöntemle o yer altından gelen ısı enerjisini ve etraftaki kimyasal molekülleri besine dönüştürebiliyorlar. Ama bir şekilde illaki dış veya iç bir enerji kaynağı olmalı. Dördüncüsü, belli bir atmosfer ve dolayısıyla yüzeyde bir miktar basınç olması gerekiyor. Çünkü atmosfer hem yüzeydeki canlıları uzaydan gelen tehlikeli radyasyondan koruyor hem de yarattığı basınç sayesinde yüzeydeki suyun daha düşük sıcaklıklarda sıvı kalabilmesini sağlıyor. Ek olarak yaşamın olacağı kaya parçasının bir de manyetik alanının olması iyi olur. Çünkü bu hem uzaydan gelen radyasyona karşı direnci arttırıyor hem de atmosferin kendisini uzaydan gelen yüklü parçacıklardan koruyor. Beşincisi ve belki de en bariz olanı, yaşamın temelini atacak karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sülfür gibi temel elementlerin ortamda bulunması gerekiyor. Bu elementler olacak ki kimyasal evrim başlayabilsin ve abiyogenez yoluyla cansızlıktan canlılık ortaya çıkabilsin. Ve son olarak bu abiyogenez sürecini tetikleyebilmek ve sürdürebilmek için gezegeni oluşturan elementlerin bir döngüye girebilmesi gerekiyor. Bunun da en etkili yolu tektonik faaliyet. Gök cisminde bulunabilecek olan eriyik kayaçların yani magmanın hareketi ve gök cisminin yüzeyini oluşturan plakaların hareketi cismin yüzeyinde oluşan moleküller için hem bir enerji kaynağı oluyor hem ortamda çeşitli gradyanlar, mesela ısı gradyanları veya basınç gradyanları yaratarak kimyasal çeşitliliği tetikliyor hem de onları hareket ettirerek yeni ve farklı koşullara doğru itebiliyor. Bir diğer deyişle evlerimizi yıkan depremlere sebep olan tektonik faaliyet olmasaydı dünyada yaşam da hiçbir zaman var olmayabilirdi. Tabii ki bu noktaya kadar verdiğim reçete çok daha detaylandırılabilir ama temel olarak bu niteliklere sahip bir gök cisminin yaşamı barındırma ihtimali belki %100 olmasa da herhangi bir diğer kaya parçasına nazaran çok daha yüksek. Bu nedenle biz de uzayda yaşamı ararken bu temel nitelikleri taşıyan gezegenlere ve uydulara daha fazla odaklanıyoruz. İşte Güneş sistemine dair bildiklerimizi de şöyle bir gözden geçirdiğimizde
sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in en büyük 4. uydusu olan Europa, yaşam için oldukça iyi bir aday olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Europa'nın yüzeyi neredeyse tamamen donmuş sudan oluşuyor. Evet, bildiğimiz su. Şimdi buna James Webb'in varlığını keşfettiği karbondioksiti de eklediğimizde bulmayı umduğumuz resim daha da netleşiyor. Tabii ki bir gök cisminde sadece katı su, yani buz olması yetmez. Az önce de bahsettiğim gibi sıvı su olması gerekiyor. Çünkü buz, sıvı suyun yaşam için sağladığı bazı şartları sağlayamıyor. İşte Europa için bu son 50 yıldır çözmeye çalıştığımız gizemlerden biriydi. Europa'da buz var ama o buzların altında sıvı su da var mı? Bu düğümü çözecek ilk ipucu 1970'lerin sonunda fırlatılan meşhur Voyager görevleri sırasında çekilen Europa fotoğraflarıyla geldi. Bu fotoğraflar Europa'nın yüzeyinin aşırı reflektif, yani yansıtıcı olduğunu gösterdi. Bu düzeydeki bir parlaklığın ancak çok temiz bir buz tabakasından kaynaklanabileceği sonucuna varıldı ve temiz bir buz tabakası buzun görece yeni oluştuğu ihtimalini doğurdu. Buz yeni oluştuysa onu oluşturacak sıvı su da olabilirdi. Size bu videoda gösterdiğim görüntülerde fark etmiş olacağınız üzere Europa'nın yüzeyi boyunca uzanan bazı yarıklar var. Bu 3 açıdan önemli. İlki tabii ki bu yarıkları oluşturan şeyin ne olduğu. Bunun sebebini artık büyük oranda biliyoruz. Jüpiter'in devasa kütle çekimi nedeniyle Europa'nın yüzeyinde müthiş gelgit kuvvetleri oluşuyor ve bu kuvvetlerin altında yüzeydeki o buz hareket ediyor ve bu sırada yarılıyor. Ama kritik nokta şu: bu buzun hareket edip yarılabilmesi için altında ya sıvı su olmalı ya da daha sıcak ve kısmen erimiş buz olmalı. Bu çok iyi bir haber. Bu yarıkların ikinci önemi şu: yarıkların geometrisi birbiriyle çok uyumlu gözüküyor. Bu olayı dünyada da görüyoruz. Mesela fark ettiyseniz Güney Amerika'nın doğusu Afrika'nın batısıyla bir yapboz gibi birbirine uyuyor. Çünkü bunlar eskiden aynı kıtanın farklı parçalarıydılar. Sonradan Pangea dediğimiz bu süper kıta yarılarak parçalandı ve bugün bildiğimiz kıtaları oluşturdu. Keza Orta Amerika'nın Afrika'nın kuzeybatısıyla örtüşmesi aynı sebepten. Grönland, Kanada'nın kuzeydoğusundan kopmuş bir parça. İşte bu tür bir tektonik uyumluluğu Europa'da da görüyoruz. Bu uyduda aktif bir tektonizma olabileceğini işaret ediyor. Ki bu da yaşam ihtimali için yine çok iyi bir haber. Fotoğrafta gördüklerimizin üçüncü önemi ise şu: dikkat ettiyseniz Güneş sistemindeki gök cisimlerinin uyduları genellikle meteorit bombardımanları nedeniyle kraterlerle delik deşik oluyor. Dünyanın uydusu Ay'ın yüzeyini düşünün. Jüpiter'in en büyük ikinci uydusu Kallisto'yu düşünün. Satürn'ün uydusu Rhea'yı düşünün. Ama Europa'da böyle bir bombardımanın izlerini görmüyoruz. Europa'nın bir şekilde bu tür bir bombardımandan kurtulduğunu varsaymak doğru olmaz. Sadece onu koruyacak ama diğer uyduları korumayacak bir mekanizma yok. Bu durumda tek bir olasılık var: Europa'nın yüzeyindeki kraterler silinmiş olmalı ve bunu sağlayabilecek de iki mekanizma var. İlki, yüzeydeki buz tabakasının görece ince ve taze olması. Bir meteorit çarptığında bu buz kırılıyor, altındaki okyanusa karışıyor ve bu sayede arkasında hiçbir iz bırakmıyor. İkinci mekanizma ise şu: buzun altında sıvı su var ve bu su yüzeye fışkırırken yarıkları siliyor. Europa'da sıvı su varlığına dair ipuçları burada da bitmiyor. 1995'te Europa'ya ulaşan Galileo aracı Jüpiter ve Europa'nın manyetik alanlarını haritalarken tuhaf bir anomali fark etti. Jüpiter'in manyetik alanının Europa'ya denk gelen kısımları sıfırlanıyordu. Bunu açıklayabilecek en olası mekanizma Europa'da sadece devasa miktarda sıvı suyun değil, aynı zamanda tuzlu suyun bulunuyor olması. Tıpkı bizim okyanuslarımızda olduğu gibi. Bu konudaki son bir bulguysa bugüne kadar kayıt altına alınabilen 3 ayrı gayzer fışkırmasından geliyor. Bu gayzerler buzun altında bulunan sıvıları yüzeyden 200 kilometre yükseğe kadar fışkırtabiliyor. Bunu yapabilecek yüzey altı sularının derinliğini hesapladığınızda 20-30 kilometre kalınlığındaki buzların altında 60 ila 100 kilometre derinliğinde bir okyanus olması gerektiğini buluyorsunuz. Yani dünyadakinin 10 katı kadar. Eğer bu doğruysa dünyadan 4 kat küçük olan Europa'da dünyadakinin 2 katı kadar su var demektir. Peki bu işin su tarafı. Ama yaşam sudan ibaret değil. Diğer şartlar ne durumda? Şöyle, Europa'nın ortamı
çok stabil sayılmaz. Çünkü yüzeyi Jüpiter'in manyetik alanından kaynaklı yüklü parçacıkların bombardımanı altında. Ayrıca yüzeyi eksi 160 derecenin altına kadar düşebiliyor. Atmosferi neredeyse tamamen oksijenden oluşuyor. Ama bu atmosfer aşırı ince ve bu nedenle basıncı çok düşük. Yani yüzeyde kaskınızı çıkaracak olsaydınız ortamda oksijen olmasına rağmen nefes alamazdınız. Son olarak Europa'daki kütle çekimi dünyadakinin 1/10 kadar ve bu kadar düşük bir kütle çekimi yüzeydeki sıvıların davranışını değiştiriyor ve yaşama uygunsuz hale getiriyor. Ama tüm haberler de olumsuz sayılmaz. Çünkü yaşamın illa Europa'nın kaotik yüzeyinde olması şart değil. Yaşam Europa'nın okyanuslarının dibinde de başlamış olabilir. Üstü buzlarla kaplı okyanuslar yüzeydeki yüksek yansıtıcılık, düşük basınç, radyasyon ve aşırı soğuk problemlerini ortadan kaldırıyor. Yani bir gezegenin veya uydunun her yerinin yaşama uygun olması şart değil. Belli yerlerinin bile uygun koşullarda olması yaşamın oralarda yeşermesi için yeterli olabilir. Ve işte şimdi umutlarımızı iyice arttıran bir diğer keşif daha yapıldı. Daha ilk yılındaki bulgularıyla bile evrenin sırlarını önümüze döken James Webb Uzay Teleskobu sensörlerini kısacık bir süreliğine Europa'ya çevirdi ve bu gezegenden karbondioksit gazı fışkırdığını keşfetti. Karbondioksit demek, karbon demek. Karbon demek yaşamın kimyasının bel kemiği Europa'da bulundu demek. Bakın göstereyim. Bu James Webb'in farklı dalga boylarında çektiği fotoğraflar. En soldaki NIRCam isimli enstrümanla çekilen ve orada gördüğünüz mavilikler karbondioksiti gösteriyor. Diğer fotoğraflarda ise kristal ve kompleks formlardaki karbondioksiti görüyoruz. Buradaki kritik bir detay şu. Karbondioksit Europa'nın yüzeyinde kararlı bir yapıda değil. Dolayısıyla tespit edilen bu karbondioksit muhtemelen jeolojik olarak bize yakın bir zaman diliminde oluşmuş olmalı. Ki bu karbondioksitin jeolojik olarak genç bir bölgede yoğunlaştığını gösteren bulgularla da destekleniyor. Bu da şu soruyu doğuruyor. Bu genç karbondioksit yüzeyde mi oluştu yoksa eğer varsa canlılığın olmasını beklediğimiz derin okyanuslarda oluşup sonradan mı yüzeye çıktı? Bu önemli bir soru çünkü Europa'nın okyanuslarının yüzeyine ne seviyede bağlı olduğunu henüz bilmiyoruz. Ne yazık ki James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan bu son gözlemlerde daha önceden gözlenebilen geyser fışkırmaları tespit edilemedi. Tabii James Webb 3200 kilometre çapındaki uydunun sadece 320'ye 320 kilometrelik bir kısmına baktığı için bir geysere denk gelmemiş olabilir. Her baktığımızda fışkırma göreceğiz diye bir şey yok. Peki yeraltı okyanuslarının yüzeyle bağlantısı neden önemli dersiniz? Çünkü bu Europa'daki yaşam arayışımızı nasıl şekillendirmemiz gerektiğini belirliyor. Eğer Europa'nın okyanuslarının dip kısımlarında var olan moleküller ve o moleküllerin oluşturduğu bir çorba olan yaşam yüzeye ulaşamıyorsa o zaman yüzeyde yapılacak taramaların yaşamı bulmak için pek bir anlamı olmayabilir. Bu durumda NASA'nın Ekim 2024'te fırlatacağı ve Europa'ya Nisan 2030'da ulaşması beklenen Europa Clipper ve geçtiğimiz aylarda Avrupa Uzay Ajansı'nın fırlattığı JUICE aracı gibi sıyırma görevlerinden alacağımız verilerin yaşamla ilintili olma ihtimali daha düşük olacak. Yani belki de Europa Report filminde gösterildiği gibi yüzeye iniş yapıp sonda yaparak veri toplamalıyız. İkincisi, okyanuslarla yüzey arasındaki bağlantı az önce bahsettiğim jeolojik sirkülasyon açısından da önemli. Sırf böyle bir bağlantının var olduğunun keşfedilmesi bile yaşamın var olma ihtimalini arttıran bir özellik. Ayrıca böyle bir bağlantı varsa yüzeyi yüzlerce metre kazmaksızın da uydunun derinliklerinden veri toplamamız mümkün olabilir. İşte böyle. Yaşamın var olabileceği, yoksa bile yeşerebileceği bir diğer gök cisminin bize bu kadar yakın olması gerçekten heyecan verici. 2027'de fırlatılması planlanan Europa Lander görevinin bu buzdan ayın üzerine inip de ilk örneğini topladığında yüzeyin veya buzun derinliklerinin bakteriler gibi yaşam formlarıyla kaynadığını keşfettiğini bir düşünsenize. Bu evrene ve yaşama bakışımızı köklü bir şekilde değiştirirdi. Oralarda bir yerlerde yaşam var mı bilmiyorum ama bildiğim şey verilen maddi kaynaklar dahilinde bilimin onu bulmak için elinden geleni ardına koymadığı. Sonuçları bekleyip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.